Balıklar, yükselen burcu balık olan sevgili dostlar, Eylül ayı sizin ayınız olabilir. Evet, Eylül ayında ilişkilerle ilgili konular balıkları bekliyor. Hemen Eylül ayın başında, çünkü bir yeni ay ilişkiler evinizde 3 Eylül'de doğacak ve yeni ilişkilerle ilgili gündemleriniz olmaya başlıyor. Belki de gündeminizde var ama bu yeni ay bir ilişkiye doğru götürüyor. Bazılarının işle ilgili ilişkileri, önemli konularla ilgili iş projeleri, bazılarının evlilikler olabilir gündeminde. Evliliklerle ilgili yeni süreçlere adım atabilirler balık burçları. Diğer yandan birçok balık evlenebilir bu arada, çünkü Satürn'le de ilgili önemli desteği var bu yeni aya. Ve çünkü burcunuzda da bir tutulma ayı. 18 Eylül'de de burcunuzda bir ay tutulması ve dolunay yaşayacağız. Dolayısıyla bu süreç 18-19 özellikle çok önemli olabilir sizin için. Sürpriz gelişmeler getirebilir. Ani gelişmeler olabilir. Kendi hayatınızda, yani sizin ne istediğiniz, sizin tam olarak neye inandığınız, işte nasıl bir ideolojiyle hayatta ilerlediğiniz gibi bir sorgulama da yaptırır aynı zamanda. Dolayısıyla o ilişkiyle ilgili değerlendirmeler açısından da önemli bir tarih gibi gözüküyor. Belki hayatınızda önemli bir işe girişim yapacaksınız. Bu da güçlü bir olasılık tabii ki. Bu arada Ağustos ayı içerisinde özellikle Mars İkizler Burcu'ndaki Jüpiter'le birlikte ilerledi ve balık burçlarını gerçekten yormuş olabilir. İşte ev, aile, yakınları, ev içindeki durumlar, hayatındaki temel prensipler yorucu olmuş olabilir. Bazı girişimler yapmış olabilirsiniz. İşte dediğim gibi ev almayla, borç ödemeyle veya böyle genişleyen bir aile iseniz küçülmeye, ya da küçük bir aileyseniz biraz böyle genişlemeye doğru gidebilirsiniz. Bu arada hala oradan artık Mars ayrıldı. Oradaki yorgunluk bitti bu arada. 4 Eylül'de bitiyor. Çünkü Mars orada sizi rahat bırakıyor artık. Evinizde, böyle yaşamınızda daha rahat bir süreç olarak ilerleyecek. Şimdi genel olarak böyle bir etki var. Şöyle bir detaya girdiğimizde ise 18 Eylül'deki tutulmayla beraber sizin hayatınızda aslında daha uzunca böyle bir süreci bağlayan da bir süreç başlayacak. Çünkü buradaki tutulmalar devam edecek sevgili balıklar. Balık ve Başak aksındaki tutulmalar önümüzdeki yıl da süreceği için, eğer bu tutulma yani 18'indeki tutulma doğum haritanıza temas etmemiş olabilir, herhangi bir etki de almamış olabilirsiniz, ama yüksek bir olasılıkla birçok balık bu etkiyi önümüzdeki yıl, zaten Mart, işte önümüzdeki Eylül, bunlar devreye girecek efendim diyebiliriz. Evet, bu aya baktığımızda yeni ay ayın 3'ünde ilişkilerle ilgili gündemler geliyor diyorum, ama 8'inden sonra sanki daha güçlü bir iletişim içinde olacaksınız. Şimdi yani ortaklıklar, işte evlilikler, ikili ilişkiler vesaire. Bu arada geçtiğimiz 20 gün, yani Ağustos ayı içerisindeki Merkür Retrosu da sizi sağlıkta, iş hayatınızda, beraber hareket ettiğiniz insanlarla bir takım sıkıntılar getirmiş olabilir. Bu arada burası da rahatladı, çünkü Merkür Retrosu artık bitti. İşte, sağlıkta, hayvanlarınız olabilir, yanınızda çalışanlar olabilir. Onlarla verdiğiniz mücadele de artık daha rahat akacak, yani günlük rutinlerinizde. Ve devam ediyoruz efendim. Önemli bir zaman dilimi de 21 Eylül ve sonrası. Şimdi 21 Eylül'e kadar özellikle parasal konularda, aslında işte bu miras olur bazen böyle ödemeler olabilir. Buralarda iyi etkiler oluyorsunuz. Hatta çok da şanslı olacaksınız diyebilirim. Oraya 21 Eylül'de Güneş geçiyor ve 21 Eylül ve sonrası, aslında daha çok 26 Eylül diyelim. 26 Eylül ve sonrası gündeminiz biraz daha ortak paylaşmalar. Bir şeyleri paylaşmak, bir mirası olabilir, bir banka hesabı olabilir, işte eşinizle ilgili ayrıldığınız, belki de beraber yola çıkmak için hareket edeceğiniz bir partneriniz olabilir, onunla beraber bir borca girebilir. Yeni böyle düzenlemeler için hayatınızda yeni kapılar açılacak.
Ciddi yatırımlar da söz konusu olabilir. Yeni bir iş projesine doğru da gidiyor olabilirsiniz ama aile içindeki kişilerle de bağlantılı durumlar bunlar olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Çünkü 26 Eylül'den sonra artık gökyüzü biraz daha hani burayı güçlendirirken buranın aslında bu bahsettiğim konular hani parasal konular için söylüyorum. Uzun vadeye baktığımızda daha çok sonuçları aslında size dönüşleri diyelim önümüzdeki yıla sarkacaktır. Bunda bilginiz olsun. Kısa vadedeki konular için çalışır. Uzun vade için bu geçerli olacak. 19 Eylül ve o sıralar bu arada güzel sürpriz ilişkiler, sürpriz tanışmalar, ani tanışmalar gelebilir. Özellikle 14-19 Eylül arası diyeyim. 14-15 Eylül de önemli gözüküyor. Hatta şanslı gözüküyor sizin için. Aile, para, böyle beklenmeyen hani böyle gizli yardımlar, gökyüzü, evren size böyle bir elini uzatabilir. Güzel. Ay ortası aslında bu anlamda iyi. Ama ilişkilere dikkat etmemiz gereken bir süreç şu olabilir. Güneş tabii ki Başak Burcu'nda ilerlerken hani Satürn'ün de karşısından geçecek. Özellikle Eylül'ün ilk 10 günü. Burada ilişkilerde biraz sıkıntı olabilir, darlık olabilir, biraz bunaltıcı bir durum olabilir, anlaşmazlıklar olabilir. Buraya da Eylül'ün ilk 10 günü 8'i gibi hatta biraz daha önemli görüyor. 8'inden sonra açılıyor bu arada. Daha rahat bir süreç başlıyor. Evet, ay olarak sizin için ikili ilişkiler önemli şekilde gündeminizde olacak. Son olarak şunu da ekleyelim. Mars artık Yengeç Burcu'na geçer ve aşk. Evet, aşk hayatında ciddi bir mücadeleye başlıyor balık burçları. Çocukları ile ilgili önemli gelişmeler olabilir. Orada artık yapılandırmalar daha güçlü olacak, daha kararlı ilerleyeceksiniz. Çünkü Mars Yengeç Burcu'nda balıklara iyi gelecek açıkçası. Su elementinde uzunca da bir süre yaklaşık 4-5 ay kadar burada kalacak. Birçok balığın ilişkilerle ilgili çok önemli gelişmeleri bu ay tohumları atılıyor açıkçası. Evet, izlediğiniz için sağ olun. Kanalıma abone olmayı, yayını da beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum ve tekrar görüşmek üzere.